Anarşizm felsefesi medya aracılığıyla ekranlarda gösterildiği gibi lastik yakan, polisle çatışma halinde olan veya ev ve araçlara zarar veren insanları tanımlamaz. Vandallık ya da terörizm ile anarşizm arasında büyük bir uçurum vardır. Anarşistlerin toplumsal kaostan beslendikleri düşünülür ama bu medyanın ortaya koyduğu büyük bir haksızlıktır. Anarşist olarak parmakla gösterilen vandallara Bakunin kimdir, Kropotkin'in anarşizm kuramı neyi temsil eder ya da Proudhon'un düşünceleri nelerdir diye sorsanız eminim ki bu 3 isim hakkında en ufak bir fikirleri dahi olmayacaktır. Bu sebeple anarşizm konuşulması ve doğru anlaşılması gereken bir felsefedir. Gelin Filozoflar ve Felsefesi serisinin devam videosunda anarşizm nedir ve neyi savunur hep beraber inceleme yapalım. Kökleri çok eskilere dayanan bir felsefi düşünce olan anarşizm günümüzde siyaset ideolojisi olarak varlığını sürdürür. Bu ideoloji özünde siyasi otoritenin meşruluğu hakkında kuşkuculuk barındırır ve ahlaki temellendirmeler neticesinde bireysel özgürlükçü bir yaklaşım sergiler. Anarşizm, insanların devlet olmadan da uyum içinde yaşayabileceğini savunan bir düşüncedir. Hükümetlerin ve devletlerin özgürlüğe zarar verdiğini ve kötülükten başka bir şey getirmediğini söylemektedir. Bu sebeple eşit hak ve hürriyetin uygulanmadığı yönetimlerin kaldırılmasını isteyen radikal siyasal felsefedir. Günümüzde ise anarşizm, hükümetin bütün şekillerine karşı çıkan ve hükümetin sınırlamalarının olduğu ve eğer tam kişisel ve toplumsal özgürlük isteniyorsa insan doğasına aykırı olan hükümetin yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirten siyasi teori olarak kabul edilmektedir. Kropotkin'e göre anarşizm, hükümetsiz bir toplumun olduğu yaşam ve davranış ilkesine veya teorisine verilen addır. Böylesi bir toplumda düzen ve ahenk yasaya boyun eğme veya herhangi bir otoriteye itaate değil, üretim ve tüketim için olduğu kadar medeni bir varlığın sonsuz sayı ve çeşitlilikteki ihtiyaç ve isteklerinin de karşılanması adına özgürce oluşturulmuş olan bölgesel ve profesyonel farklı gruplar arasındaki özgür sözleşmelere dayalıdır. Kropotkin'e göre anarşist ise hiçbir egemenliği, hiçbir saltanatı, hiçbir kulluk ilişkisini tanımayan, hareketsizliğin, süre durumun hiçbir biçimini kabul etmeyen, bunların yerine kitabı doğada ve hayatta olduğu gibi bazen hızlı, bazen yavaş, ilerlemeye dönük kaleme alan kişidir. Anarşizmin bu ve buna benzer, hatta bazen uç noktalara kadar ulaşan tanımlamaları da mevcuttur. Bu sebeple kendi içerisinde net bir zemine oturtulamadığı için insanların gözünde özgürlükçü olmaktan çıkıp terörizme kaymaya başlamıştır. Anarşizm her türlü ast-üst ilişkisini reddetmektedir. Olur da herhangi bir siyasal parti ya da oluşum anarşizmi benimsediğini ortaya koyarsa onların da kendi içinde çeliştiklerini ve anarşizmi anlayamadıklarını görebilirsiniz. Çünkü anarşizm zaten yöneticisiz, genel başkansız ve lidersiz bir yaşamı savunmaktadır. Siyasi anarşizm Yunanca terimden ilhamla hiç kimsenin yönetimi anlamına gelir. Siyasi anarşistlerin eleştiri oklarının hedefinde her zaman devlet vardır. Bu görüş meşru bir siyasi otoritenin olmadığını iddia eder. Anarşizm kuramının öncü isimlerinden biri olan Bakunin, eğer ortada bir devlet varsa bir sınıfın diğer bir sınıf tarafından tahakkümü vardır ve bu da ortaya köleliği çıkarmaktadır. Çünkü köleliğin olmadığı bir devlet düşünülemez. Bu yüzden bizler devletin düşmanıyız demiştir. Daha yakın bir tarihe gelecek olursak İrlandalı akademisyen Gerard Casey'e göre baskıcı ya da otoriter olmasının önemi olmadan bütün devletlerin suç örgütü olduğunu iddia etmektedir. Her iki düşünür farklı zamanlarda yaşadığı için meseleyi de farklı yönden ele almıştır. Bakunin anarşizmi Hegelci ve Marksist görüşe karşıt olarak dile getirirken Casey liberalizm ve küreselleşme eleştirisi olarak dile getirmiştir. Dolayısıyla siyasi anarşizm buna benzer açıklamalar ve görüşler sebebiyle sağlam bir zemine oturtulamamıştır. Direkt olarak dile getirilememiş olsa da siyasi anarşizm düşüncesi tanıldığından çok daha önceleri ortaya çıkmıştır. Antik çağda Epikurosçular ve Kinikler siyasi faaliyetten kaçınarak sükunet içinde yaşanabileceğini savunmuşlardır. Onlar geleneksel devlet yapılarının dışındaki ahlaki ilkelere dayalı olarak insanlarla ilişki kurarken herhangi bir devlete veya hukuk sistemine bağlılık duymadan yaşamanın mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. O dönemin en bilinen anarşisti Sinoplu Diyojen'dir. O siyasi ve dini otoritelere saygı duymadığı gibi medeni toplum normları olarak ortaya konan fikirlerle de her fırsatta alay etmişti. Öyle ki Büyük Cihan İmparatoru İskender kendisinden bir isteği olup olmadığını sorduğunda gölge etme başka ihsan istemez diyecek kadar özgün bir kişilikti. Anarşizm zaman içerisinde genişlemeye başladığında din de bundan payını alacaktı.
Bakunin anarşizm tanımlamasını genişleten ilk isimlerden biriydi ve devletin yanına dini de kattı. Tanrı'nın mutlak efendi olduğunu kesin bir dille reddeden Bakunin, eğer bir tanrı gerçekten var olsaydı onu ortadan kaldırmak gerekirdi demiştir. Fakat sadece Tanrı'yı mutlak kuvvet kabul edip diğer otoriteleri kabul etmeyen anarşizm felsefeleri de mevcuttur. Bunlardan biri İslam anarşizmidir. Müslümanlar İslam öğretisine göre sadece Allah'a karşı sorumluluk duyarlar. Bu yüzden de onun dışındaki otoriteye karşıdırlar. Müslümanlar kendilerini pasifist olarak nitelendirirler. Yani savaşı ve şiddeti reddederler ama inançları zarar görmeye başladığında cihat kavramı ortaya çıkar ve dinlerini koruduklarını söyleyerek savaşı meşru zemine oturturlar. Hristiyan anarşizmi için de aynı şey geçerlidir. Onlar da İsa'nın öğretileri doğrultusunda mutlak otoritenin sadece Tanrı'da olduğunu kabul ederler ve tıpkı Müslümanlar gibi onlar da savaşı ve şiddeti reddeden pasifistlerdir. Pasifist anarşistlerin en meşhuru büyük Rus yazar Lev Tolstoy'dur. O da Hristiyan inancında yer aldığı şekliyle Tanrı krallığına inanırdı. Yani herhangi bir insani yapı veya düzen ilkesinin ötesinde bir güç olduğunu düşünürdü. Bununla ilgili eğer insanlar Tanrı'nın çocukları olduklarını anlayabilselerdi ne düşman kalırdı ne de köle. Bu durumda devlete ve onun zararlı kurumlarına da ihtiyaç kalmazdı demiştir. Bireyci anarşizmi savunan anarşistlere göre her devlet despotizm ilkesiyle hareket eder. Onlar devlete ve hukuka uyma zorunluluğunun olmadığını, çünkü hukuk ve devletin benlik gelişimini, özgürlüğü, temel hakları ve benlik iradesini yok ettiğini savunurlar. Devletler insanın arzularını ehlileştirmeye çalışır ve dini de yanına katarak bireyin şehvetli duygularına gölge düşürür. Farklı geleneklerden oluşan bireyci anarşizm, bireysel bilincin ve bireysel çıkarın herhangi bir kolektif organ ya da kamu otoritesi tarafından engellenmemesi gerektiğine inanır. Bireyci anarşistler bu kişisel özelliği korumak için devletin ortadan kaldırılması gerektiğini savunurlar. Çünkü devletin ortadan kalkmasıyla birlikte kısıtlamalardan kurtulan bireyler daha akılcı davranacak, kişisel egemenliğinin farkına varacak ve kişisel çıkarları doğrultusunda gönüllü olarak hep birlikte çalışacaklardır. Böyle bir yaklaşım doğal düzen, istikrar ve uyumlu bir toplum kuracaktır. Bireyci anarşizmin sosyalist, kolektivist ve komünist anarşizmden farkı ortak mülkiyetten ziyade bireysel mülkiyet savunmasıdır. Bireyci anarşizm ilk defa Max Stirner tarafından ortaya koyulmuştur. Onun felsefesi bireyci anarşizmin egoist formudur. Ona göre Tanrı, devlet ve ahlak kuralları toplumu dikkate almadan yaşanmalıdır ve bu kurallar üzerinde toplum üyelerine karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Anarşizmin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz birçok yanı da mevcuttur. Hatta bu olumsuzluklar insanın güvenli yaşamına gölge düşürecek kadar büyük sorunlardır. Dolayısıyla diğer siyasi felsefe teorilerinden kendisini sıyırıp denenecek bir noktaya ulaşamamıştır. Anarşizmin olumlu yanlarına bakacak olursak, insanların kendilerini yönetebilme imkanı bulması, özgürlük anlayışının hiç olmadığı kadar yüksek değere ulaşması, verginin tamamen ya da büyük bir kısmının kaldırılması, halk gücüyle ayakta kalabilme olanağı, bireysel bağımsızlığa önem vermesi, zengin ile fakir arasındaki uçurumun azalması, ortak bir zemin bulmak için tartışmayı ve işbirliğini teşvik etmesi ve azınlıklara veya farklı ırklara yaklaşımın pozitif anlamda gelişmesidir. Anarşizmin olumsuz yanları ise kaosa açık hale gelmesi veya sonunun kaos ile bitecek olması, insanların ülkelerinde güvensizlik hissiyatıyla yaşaması, mülkiyet sorunlarını beraberinde getirmesi, güçlü olanın güçsüze baskı uygulama ihtimalinin artması, sürdürülebilir olmaması, eğitimin zarar görme ihtimali, çatışmaya elverişli bir düzen ve sosyal haklar konusundaki belirsizlikler, uzun vadeli ekonomik sıkıntılar ve çevre sorunları. Kimilerine göre anarşizm ütopiktir, tutarsızdır ve yıkıcıdır. Bu yüzden hiçbir zaman siyasal alanda kendisine yer bulamayacaktır. Anarşizm felsefesinin terörizm ve vandallıkla karıştırılıyor olması eğitimsizliğin sebeplerinden biridir. Her ne kadar güven veren bir felsefi düşünce olamasa da anarşizm daha iyi anlaşılması gereken bir sistemdir. Kimilerine göre anarşizm muhakkak bir gün kendisini gösterecektir. Kimilerine göre ise sadece felsefi düşünce olarak kalacak, hiçbir zaman doğru bir zemine yerleşemeyecektir. Sonuç olarak anarşizm kendi içinde farklılıklar barındırıyor olsa da ortak ve güçlü bir noktası vardır. O da devletin olmadığı bir yaşamla insanların özgürlüklerine ve benlik iradesine koşulsuz şartsız ulaşacağıdır. Anarşistler doğal bir toplum düşüncesinde birleşir. Otorite karşısında şiddeti metot olarak savunan anarşistler de vardır. Anarşizmin bir entelektüel enstrüman olduğunu savunanlar da. Bu farklılıklara rağmen anarşizm sıranın kendisine geleceği günü hazır bir şekilde beklemektedir.